Kanalıma hoş geldiniz. Yine bilgi videosuyla beraberiz. Yaklaşmakta olan 2025 yılına girmeden önce ABD vergisini doldurmamız gerekiyor. 2024'ün 31 aralığında bitiyor. O yüzden az bir zaman kaldı. Bilmeyenler için tekrardan cep telefonundan bunu nasıl dolduracağımızı göstereceğim. Biraz yazılar küçük oluyor. Ben zorlanıyorum ama ihtiyaç duyuluyor. Çoğu kişi bilgisayarı olmadığı için veya bilgisayardan uğraşmamak için cep telefonunu tercih ediyor. O yüzden ben de ayarı cep telefonundan göstereceğim. Chrome'dan, Google'den AdSense'e giriş arama çubuğuna AdSense'e giriş yazıyoruz. Daha önce yazdığım için burada gözüküyor. Basıyoruz oraya. En yukarıda gözüken ziyaret ettiğimiz için yukarıda gözüküyor. Siz yeni yazdığınız için belki aşağıda da olabilir ama şöyle oturum açın AdSense'e devam diyoruz. Oraya basıyoruz. Şöyle AdSense açıldı. Eğer sizde oturum açık değilse, bu benim oturum açık olduğu için direkt sayfaya getirdi. Eğer sizde oturum açık değilse sizden AdSense'yi ne ile açtınızsa onun e-postası ve giriş yapmanızı isteyecek. Burada AdSense ödemelere git. Basıyoruz ödemelere. Evet, vergi 31 Aralık'ta sona eriyor diyor. Ödemeler bekleyebilir ya da %30 kesebilir diyor. O yüzden biz yeni form göndere basıyoruz. Ve daha önce gönderdiğim burada yazıyor zaten 31 Aralık'ta sona eriyor diye. Biz yeniden vergi formu gönder diyoruz. Ve bizden uyarı yapıyor. Form silinecek. Yeni form başlatıyorum. Yani var olan silinecek, ona göre diyor. Burada da bilgiyi isterseniz okursunuz. Form oluşturmaya başlayın diyor. Burada uyarıyor. Uyarı yazısı var. Siz formu doldurarak ek olarak başka vergiye göre isteyebilir diyor. Burada bilgi veriyor. Şunlar isteyebilirler diyor. Tamam diyoruz. Burada giriş onayı istiyor. Başkası karıştırmaması için telefonunuzdan onay istiyor. Telefon şifresini giriyoruz. Nasıl diyor. Ona hayır dedim. Şimdi soruyor. Sırayla soracak. Biraz büyütüyorum benim görebilmem için. Hesap türü seçin diyor. Kişisel diyoruz. Devam diyoruz. Ondan sonra ABD vatandaşı mısınız diyor. Hayır diyoruz. Pardon, yanlış yere bastım. 8 ben formu üsttekini tercih ediyoruz. Forma git diyor. Evet, yazı büyütünce gözükmüyor. Evet, burada imtiyaz hakkı sahibi diyor. Kimin üstüneyse onun adını yazıyorsunuz. Evet. Ticari ad ve kuruluş adı. Ona bir şey yazmıyorum. İsteğe bağlı diyor. Vatandaş olunan ülke, bölge. Biz
Türkiye bu sayfayı büyüttüğümüzde burayı sürüklemiyor. O yüzden tekrar küçültüyorum. Dikkatimi çekti. Böyleyken burası kaymıyor. Ama böyleyken de çok küçük olduğu için ben de göremiyorum. Biraz aşağıya indikten sonra büyütürüm yine. Henüz olmadı. İşte az görmedeki sorunlar böyle. Büyütünce görüyorum, büyütmeyince göremiyorum. Ameliyat oldum ama yine de yeterli değil. Evet, Türkiye'yi bulamadım. Ne yaptım? Başka yere mi işaretledim? Yok. Tamamdır. Türkiye işaretlendi. Burada vergi eğer anlaşma var diye eğer istisna belgesini aldınız ise vergi mükellefi iseniz burada vergi numaranızı yabancı TİN olan yere kimlik numarası veya uluslararası geçerli vergi numaranızı girmeniz gerekiyor. Ekstradan belge de isteyebilir. O yüzden ben şimdi burayı doldurmuyorum. Eğer istisna belgesi almadığınızda, hala açmadınız ise, daha kazanmaya başlamamış iseniz burayı doldurmuyorsunuz. Orayı doldurmadan geçiyoruz. Şimdilik burayı uyarmadı. Evet, açık adres diyor. Daha önceki adresi girdim bu şekilde. E-posta sonraki hayır, daha düşük stopajı istemiyorum diyeceğim. Evet, anlaşma yok diyorum. Var ya, oranında yararlanamıyorum işaretliyorum belgeyi. Almayanlar için bu şekilde gösteriyorum. ABD vergisi varsa hem vergi numarasını giriyorsunuz ve hem de burada faydalanıyorum yazıyorsunuz. %10 ABD'den izlenen diyelim ki ABD'den 1000 liralık izlendin. O 1000 liranın %30'unu 30 lirasını yani 100 lira izlendiyse 100 liranın 30 lirasını kesecek. ABD'den izlendiği kadarıyla benimkisi mesela 1000 lira izlendiyse veya işte 300 lira izlendiyse ona göre kesiyor veya 3 lira izlendiyse benimkisi genelde 1 lira 2 lira kesiyor. Ona göre bu formu doldurmayınca bütün gelirlerin %30'unu keseceğim diyor. Doldurduğumuzda sadece ABD'den izlendiğimiz kadarıyla o şekilde kesecek. Eğer anlaşma var dersek %10'unu kesecek. Yani 100 liradan 10 lirasını kesecek. Ancak ABD'den izlendiğinin o kadar kesecek. Benim için şimdilik çok fark etmiyor. Daha sonra değiştirimi yine bu şekilde dolduracağım. Yani 1 lira yerine 2 lira keser. Şimdi belge ve istisna aslında yaptık da şu an belge ve şey olmadığı için elimde girmiyorum. ABD'de gerçekleştirilen etkili hizmetler. Şimdi sonra diyorum.
Cep telefonundan olunca da bu küçük olması bana sorun oluyor. Daha önce ABD'de Google hesabına bir faaliyet veya hizmet gerçekleştirdin mi? Gelecekte gerçekleştirecek misin diyor. Hayır diyorum. Google kullanıcı gücü sermayesi araçlar dahil fiziksel olarak ABD dışında yer alacağımı onaylıyorum. Yani ABD'de değilim diye bunu onaylıyoruz. Sonra diyoruz. Çünkü ABD'de değiliz. Kağıtsız teslimatı soruyor. Kağıtsız teslimat zaten işaretli. Teslimat sözleşmesini kabul ediyorum diyorum. Evet. Sonra diyorum. Vergi formları. Belge ön izleme. İngilizce diyor. Belgeyi bu şekilde gösteriyor. Tabii çok ince olduğu için görmek. Doldurduk diyor. İnceleyin burayı diyor. Onu incelediğimi söylüyorum. Çünkü ben yazdım zaten. Şunu işaretliyorum. Elimdeki mevcut bilgiler hatasız bir şekilde doldurduğumu onayladım. Ve tekrar soruyor. Onay ve imza diyor. Yalan beyanın suç olduğunu biliyorum. Bunları doğru olarak dolduruyorum. İsterseniz bu yazıları okursunuz. Ben zaten şimdi zor görüyorum. Okuyamam. Onay formu intifa hakkı sahibi olduğum gelir üzerinden kontrol kazanç ve muhafaza izin bulunan stopaj mükellefi ya da intifa hakkı sahibi olduğum gelirden harcama ya da ödeme yapma mükellefiyeti paylaşması için yetki veriyorum. Bu formu onayladığın diyor. Değişmeyen durum. Evet, değişmedi diyorum. 2020 tarihinden beri 1 Ocak yazıyor. O zaman doğru. Vergi formu yapılan değişiklikleri açıklamalara isteğe bağlı. Onu açıklamaya gerek yok. Değişiklik yapmadım. Evet, vergi kimliği bölümünde belirttiği intifa hakkı sahibiyim. Evet, ismi yazdı burada. Ve sonra diyoruz. Bunu işte %30 stopaj ABD'den şeklinde doldurduk. İsterseniz istisna belgeniz veya vergi mükellefiyseniz indirim stopajdan faydalanmak istiyorum diyerek oradan devam edersiniz. Başladığınız bilgiler bazıları hesabınızdaki eşleşmiyor. Doğrulama için lütfen aşağıdaki belgeleri de iletin. Ad doğrulaması belgesi yükleyin. Ad doğrulaması. Yasal adınız hesap adınızla eşleşmiyor. Adı Müslüm yazmadığım için
Soyadı yazmadığım için herhalde. Evet, kimliği göndermem gerekecek. Onu daha sonra gösteririm. Kimliği doğrulama isterse de burada yeni kimlik numarası, kimlik belgesi, kabul edilen belgeler diyor. Sürücü belgesi, diğer resimler, vergi, yazılı açıklama, resmi kimlikler diyor. Şuradan yükleye basıyoruz. Oradan burada isterseniz fotoğraf çekerek, isterseniz medyanızdan, galerinizden kimliği almanız gerekecek. Oradan yüklemeniz gerekecek. Böyle bir durum olursa, ben sadece isim yazmıştım. O yüzden formu yeniden düzenleyebilirim. Ben kimlik gönderme yerine formu yeniden doldurdum. İsmi düzelttim. Kimliği o şekilde kimliği göndersem de kabul etmeyecekti. O yüzden formu tekrar düzenledim. Sadece isim yazmıştım Adil diye. Soyadı yazmamıştım. Onu düzelttim. Tekrar gönderdim. Kabul edildi. Şimdi burada yine uyarı var. Bakacağım. Sebebini bilmiyorum. Şöyle bakalım. Amerika Birleşik Devletleri göre bilgi onaylandı diyor. Onunla çok bir şey yok. Tekrar şuradan bakalım. Ayarları yönetten kontrol edelim. ...28 Aralık tarihinde doğrulandı. Evet, bitiş tarihi görüldüğü gibi 31 Aralık 2027 tarihine onaylandı diyor. Formu tekrar aynı şekilde doldurup sadece İngilizce karakterle Adıl Muslum yazdım. Bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Bol bereketli kazançlarınız olsun.